Bakın bu gördüğünüz yer haremin mescidi. Yatsı namazını kılar kılmaz da yataklarına çekilirlerdi. Bizim bu haremi anlatan diziler neyle başlıyor? Kız kaçırma sahnesiyle başlıyor. Bir kere harem dediğiniz zaman hareme bir kız öğrenci öyle lap diye alınmaz. O bizim analar ne yapar biliyor musunuz o çocukları? Bak elini direkt beline koy, o elin gavur gusülsüzünü diye bir girer. Bir kere Hürrem Sultan nereden geldi? Kırım'dan geldi. Bir el yazısı var Hürrem Sultan'ın. Nestalik, hayran olursunuz. Sultanıma zaru perişan diyesin. Siz bunun yanına Süleyman'ı koyabiliyor musunuz? 6 çocuk yaptı, kocasının adını söyleyemedi ya. Hürrem Sultan niye ön plandaydı? Bugün hepimiz haremdeki kızları, kadınları hayal ederken itiraf edin. Hepimiz Victoria's Secret hayal ediyoruz. Hatta ne? Sıfır beden manken hayal ediyoruz hepimiz. Hala kullanıyoruz. 1 gram et 1000 ayıp örter. Haremdeki hanımları öyle zayıf, çıtı pıtı hayal etmeyin. Hiçbirisi böyle değildi. Kıymetli misafirler, şimdi biz sizle hareme başladık ya geziye. Önce hangi daireye girdik? Zülfü Baltacılara. Zülfü Baltacılar dairesinin mescidi var mıydı? Vardı. Sonra Karaağalar dairesine girdik. Karaağaların mescidi var mıydı? Vardı. Şimdi haremi geziyor. Haremde bu genç kızlar nerede namaz kılıyordu? Hanımlar. Haremin de bir mescidi var. Şimdi oraya gireceğiz. Burasını rahmetli Halik Dursun Hoca Topkapı Sarayı'nda yöneticilik yaparken buranın restorasyonu yapıldı ve açılışı yapıldı. Bakın bu gördüğünüz yer haremin mescidi. Genç kızlar, kadın efendiler, valide sultan burada ferdi olarak ya da toplu halde ibadetlerini yapmaktaydılar. Yani Karaağaların mescidine 200-300 yıl evvel girseydik, dedik ya siyah siyah insanlar orada namaz kılarken görecektik. Mesela burayı tabii ben erkek halimle beni kesin sokmazlardı da aramızdaki hanımefendiler siz görürdünüz. Düşünsenize buraya giriyorsunuz. İçeride böyle kızlar, tabii halılar serili, yerde seccadeler serili, başlarını örtmüşler, namaz kılıyor, kimi Kur'an okuyor. Belki mukabele yapıyorlardı burada Ramazan aylarında, toplanıyorlardı. Bir kere şunu biliyoruz, Enderun ve haremde sabah namazının vaktinin girmesine yarım saat kadar kalkılır, teheccüd namazı kılınırdı. Sabah namazı kılındıktan sonra kesinlikle uyunmazdı. Yatsı namazını kılar kılmaz da yataklarına çekilirlerdi. Bu çok önemlidir. Ben mesela yıllardır sabah namazından sonra yatmayı hiç sevmeyen bir adamım. Bugüne kadar 19 tane kitap yazdım. Kitaplarımın tamamını sabah 5 ile 10 arası yazmışımdır. Sabah 5 ile 10. En kıymetli zaman bütün güne bedeldir. Çok bereketlidir. Çok özel bir zaman dilimidir. Haremi ve hanımları konuşurken şunu unutmayın. Son derece kaliteli, iyi eğitim almış insanlar. Bizim bu haremi anlatan diziler neyle başlıyor? Kız kaçırma sahnesiyle başlıyor. Bizim akıncıların vazifesi ne? Güzel kızları Avrupa'da, Balkan toplayıp kaçırıp getirmek. Yuh artık. Tabii ki böyle bir vazifeleri yoktu. Kızlar kaçırılıyor. Hemen bunları karga tulumba, dizinin 1. bölümü haremde bir odaya atıyorlar. Kızlar önce odayı yıkıyorlar. Her yeri böyle perdeleri söküyorlar. Her yeri yıkıp dağıtıyorlar. Ertesi günü bunlara böyle bir nur iniyor. Kuzu gibi oluyorlar. Sonra bunlar hemen böyle bir namaza başlıyor. Başları örtülüyor. Bir düzgün Türkçeler bilmem neler. Yok artık. Böyle bir şey yok. Yani bize neler anlatıyorlar. Bir kere harem dediğiniz zaman hareme bir kız öğrenci öyle lap diye alınmaz. Şimdi düşünün evli olanlar, çoluk çocuğu olanlar. Oğlunuz ya da kızınızı doktora yapmaya yurt dışına gönderdiniz. Amerika, Avrupa. Sizin çocuğunuz oradan bir ecnebi koluna taktı geldi. Ben bunu pek sevdim evleneceğim diye. Aa pek güzelmiş hemen sana alalım der misiniz? O bizim analar ne yapar biliyor musunuz o çocukları? Bak elini direkt beline koy. O elin gavur gusülsüzünü diye bir girer. Gerisini burada söylemeyeyim yani. Kolay mı ya? İnsan ciğerparesini yıllarca yetiştirdiği kızını, oğlunu tombaldan çıkmış biriyle pat diye evlendirir mi? Evlendirmez. Onun için siz 2019'da bunu yapmıyorsanız günümüzden asırlar önce Kanuni Hürrem Sultan aklını peynir ekmekle mi yedi? Bir kere Hürrem Sultan nereden geldi? Kırım'dan geldi. Kırım'dan. Kırım Sarayı'ndan geldiği %100 net biliyoruz. Peki Hürrem Sultan'ın kocası kim? Kanuni. Kanuni'nin annesi kim? Hafsa Sultan. Yavuz'un hanımı. Hafsa Sultan nereli? Kırımlı. Kırımlı. Ve Kırım'dan geldi. Kırım Hanı
Mengli Giray'ın kızıydı. Anadolu'da bir laf vardır. Evlendirecek kızı oğlu olup da aday bakanlar ne der? İlle köyümüzden olsun, köpeğimiz olsun der, affedersiniz. Yani tanıdığımız, bildiğimiz yerden olsun. Kırım Sarayı kendi genç kızlık sarayına haber gönderiyor. Ne diyor? Bizim sarayda yetişmiş kızlardan en nadide 3'ünü 5'ini gönderin diyor. Hürrem Sultan bunların arası. 5-6 yaşında Kırım Sarayı'na alınmış, Hanlık Sarayı'na yetiştirilmiş ve oranın en gözde kızlarından olmuş. Oturması, kalkması, kültürü, edebi, adabı ve onu oğluyla hemen evlendirmiyor. Topkapı'ya alınıyor. Burada yıllarca kalıyor. Burada da kalburüstü bir kız oluyor. Sonra evlendiriliyor oğluyla, Şehzade Süleyman'la. Şimdi Hürrem Sultan'ın bizim Kanuni'nin 2 ciltlik bir kitabı var. O 2 ciltlik kitabın 1. cildinde ben Hürrem Sultan'ın mektubunu yayınladım. O mektup şu an Topkapı Sarayı'nda. O mektupta bir el yazısı var Hürrem Sultan'ın. Nestalik, hayran olursunuz. Kanuni İran seferinde kocasına bir şiirler yazmış, hayran olursunuz. Şiirinde şöyle diyor: ey sabah, sultanıma zaru perişan diyesin. Gül yüzünsüz işi bülbül gibi efkan diyesin. Öttürüyor ey sabah, sabah rüzgarı. Sultanıma zaru perişan diyesin. Zar, zırlamak, ağlamak. Ağlamakla halimi diyesin. Gül yüzünsüz, yani senin gül yüzün olmadığı zaman işi, durumu, hali bülbül gibi efkan diyorsun. Bülbül gibi efkan ne demek? Figan etmek demek. Haykırmak. Bülbül niye figan eder? Güle aşıktır. Sabaha kadar gülün aşkıyla öter. Sabahleyin gül açarken bülbül uyur ve kavuşamazlar. Düşünün, bu kadın bülbülü biliyor, gülü biliyor, aradaki aşkı biliyor, teşbihler yapıyor ve bunu Türkçe, Arapça, Farsça kelimelerle şiire döküyor. Sultanıma zaru perişan diyesin. Siz bunun yanına Süleyman'ı koyabiliyor musunuz? 2,5 sene kadın Süleyman dedi ya, 6 çocuk yaptı, kocasının adını söyleyemedi ya. Böyle bir embesilik olur mu? Hakaret. Gerçek Hürrem Sultan böyle bir kadın değildi. Bu vatanı, milleti, bu insanı, bu değerleri sonuna kadar seven bir kadındı ve Hürrem Sultan bu toplum için o kadar çok okul, cami, han, hamam, medrese yaptırdı ki dev haseki külliyeleri sadece İstanbul'da değil, Medine'de, Konya'da, Konya Ereğlisi'nde hamamı var bu kadıncağızın ya, Karapınar'da. Gidin görün. Yani o kadar çok yere eser vermişti. Devletin parasıyla değil, kendi harçlığıyla yapıyordu. Hürrem Sultan niye ön plandaydı? Çünkü çok çocuğu vardı. Mahidevran, Kuması'nın 3 çocuğu oldu. 2'si bebekken öldü. Bir Mustafa'sı yaşadı. Hürrem Sultan'ın 6'sı yaşayan 12 doğumu oldu. Biri kız, hepsi erkek oldu. Çocuk sayısına göre maaş alırlardı. Ve bundan dolayı da yani haremde doğurgan kadın, güçlü kuvvetli kadın. Bir de bunu konuşalım. Bir de affınıza sığınarak yine rahat konuşacağım. Bugün hepimiz haremdeki kızları, kadınları hayal ederken itiraf edin. Hepimiz Victoria's Secret hayal ediyoruz. Hatta ne? Sıfır beden manken hayal ediyoruz hepimiz. Hepimiz çöp gibi kadınlar. Böyle boynunun kalınlığıyla belinin kalınlığı aynı olacak. Böyle bileğiyle omzu aynı. Böyle ölecek. Ya geçin 500 yıl öncesine. Bundan 50 sene evvel hiçbir oğlan anası oğluna öyle sıfır beden bir kız almazdı. Hastalıklı bu, ölecek derdi. Marazlı denirdi. Doğru mu? Hala kullanıyoruz. 1 gram et 1000 ayıp örter. Hürrem Sultan'a böyle çıt kırıldım hayal ediyorsanız yanıldınız. Hepsi gayet yapılı hanımlardı. Ya benim kayınvalidemin kayınvalidesi 2 sene önce vefat etti, rahmetli oldu. Ben bir gün ona dedim ki bizim kayınvalideyi dedim, kayınpedere beğenirken neyine baktın anne dedim. Yani büyük anne artık. Hanımın babaannesi oluyor. Dedi ki evladım dedi, bileklerine baktım dedi. Kalın kalındı bilekleri, pek hoşuma gitti dedi. Ondan aldım oğluma dedi. Düşünün neden? Çünkü güçlü kuvvetli kadın, çok güzel halı dokur. Benim memleket Manisa Demirci. Halı dokuyan kız çok sevilir. Kirkik sallayacak tık 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 akşama kadar. Güçlü olacaksın yani. Sabah keçi sağacaksın, o bilekler böyle fırt 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 akşama kadar. Yani bahçede nohut yolacaksın orakla. Kadın çalışıyor, erkek çalışıyor. Kolay mı? Güçlü kuvvetli olacaksın. Yani onun için haremdeki hanımları öyle zayıf, çıtı pıtı hayal etmeyin. Hiçbirisi böyle değildi ve böyle olanlar zaten sevilmezdi.